toplum olarak üzerimizde musibetler dolaşıyor. İçimizde fitneler dolaşıyor. Yağmurlar yağmıyor, depremler oluyor, yangınlar oluyor. Bir bereketsizlik var, bir huzursuzluk var, bir kaos var, bir mutsuzluk var, bir doyumsuzluk var bizde. Bu musibet. Evde eşler doyumsuz, adamlar doyumsuz, çocuklar doyumsuz. Evde huzursuzluk var, kaos var evde. Hiç kimse hayatından memnun değil. Hiç kimse huzurlu değil. Evin içerisinde yedikleri önünde, yemedikleri ardında derler ya. Yedikleri önünde, yemedikleri ardında ama evde huzur yok. Evde kaos var. Sokakta kaos var. Şehirlerde kaos var. Ülkede kaos var. Huzursuzluk var, doyumsuzluk var, mutsuzluk var. Cenab-ı Hak fitneyi koymuş. Evlerimize koymuş. Evde kadına, erkeğe ama kadına ama erkeğe. Hazineyi koysan önüne doymayacak. Hazineyi koysan. Toplumun önüne hazineyi koysan doymayacak. Doyumsuzluk var. Lüks yerlerde yiyecekler, lüks şeyler giyecekler, lüks, şatafat, evler lüks, arabalar lüks, kıyafetler lüks. Yine doyumsuzluk var. Yani millet bugün haberlerde okuyorum. Gece yarısından Zorlu'nun önünde iPhone 17 olmak için millet kuyruğa girmiş. En kötüsü iPhone'un 17'nin 100 bin lira. Millet kuyrukta. iPhone 17'ye bir gün önce alacak o kimse. Yine doyumsuz. Ertesi gün 18 çıksa 18 için önüne girecekler. Her gün 17, 18, 19 çıkarıyoruz dese her gün kuyrukta olacaklar. Doyumsuz. Evlerde kıyafetler dolu, doyumsuz. Yiyecekler, içecekler dolu, doyumsuz. Bakın bu heva ve heves dervişlere de aksediyor. Dervişler de doyumsuz. Sen dervişe Kur'an sünnet anlatıyorsun, onu dinlemiyor. O senden uçmayı bekliyor. Doyumsuz. Sen ona Kur'an ve sünneti anlatıyorsun, o alınıyor. Sen ona Kur'an ve sünneti tebliğ ediyorsun, o kendince bu ne konuşuyor diyor. Ona Kur'an ve sünnetin dışında veyahut da o öyle alim Kur'an ve sünnetin üstünde konuşuyor. Evet. Onu bekliyor insanlar. Bilmiyor ki bir musibete düçar olmuş. Manevi musibete düçar olmuşuz. Hırsızlık, arsızlık içimize bizim düşmüş. Vefasızlık, ahlaksızlık, fitne, fücur içimizde. Biz bir musibete düçar olmuşuz, farkında değiliz. Haramın en dibi işleniyor, farkında değiliz. Haramlar normalleşmiş toplumda. Teşhircilik normalleşmiş. Bugün bir erkek mi? Tabii erkek görünümündeydi. Dersten çıktım, gidiyorum. Göbeğine kadar düğmelerini açmış gömleğinin. Bir de yoldurmuş tavuk gibi, göğsünde hiç kıl tüy yok. Erkek böyle yürüyor yolda. Kendi kendime dedim, ya bunlara da tesettür dedim farz. Ama kime söyleyeceksin? Erkekler de teşhirci olmuş, kadınlar da teşhirci olmuş. Yani o soyuncak, sen ona bakmayacaksın. Bakarsan sen edepsizsin. Soyunan değil, bakan edepsiz. Soyunan ahlaksız değil, bakan ahlaksız. Soyunan gayet normal, özgürlüğünü yaşıyor. Bakan hain gözlü, o edepsiz. Yani soyunmak, teşhircilik, özgürlük. Bakmak, hainlik, o taciz etmek o. Ha nereye bakacaksın? Hiçbir yere bakma. Yere bakaraktan gideceksin. Nereye toslayacaksın belli değil.
Ama o hale gelmiş. Musibet, fitne içimizde. Bunun birinci sorumlusu amirler, ikincisi alimler, üçüncüsü halk. Ama bundan rahatsızlık duymuyoruz biz. O yüzden herkes cüretkar davranıyor. Cüretkar davranıyor. Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu hesabı düşünmüyor. Ve normalde bunlar öyle bir musibet geliyor ki sen yumuşak da olsan, sert de olsan, alim de olsan, zalim de olsan o musibetten nasibini alıyorsun. O fitneden nasibini alıyorsun. Çünkü musibetler ve fitneler bir bireyseldir, iki aileseldir, üç toplumsaldır. Bir kimse bir fitneye düçar olur, bireyseldir. Kendi yaptığından dolayı kendisinde bir fitneye maruz kalır. Aksi seda. Bir aile, bir fitne, bir musibet oraya musallat olur. Aksi seda. O aile düzeni kaçırmıştır. Bir kimse kendi düzenini kaçırmıştır. Ona bir fitne, bir musibet, bir bela ona gelir. O Kur'an ve sünnet dairesinde davranmıyordur. Kur'an ve sünnet noktasında davranmıyordur. Birey, bu çocuk olabilir, bu anne olabilir, bu baba olabilir. Önemli değil. Bunlardan bir tanesi Kur'an ve sünnete göre davranmıyorsa, Kur'an ve sünnet düsturlarına tabi olmuyorsa, önce o bireyin kendisine gelir musibet. Sonra o musibet o bireyde durmaz. O musibet o aileye sıçrar. Anneye, babaya, eş ve çocuklarına sıçrar. Musibet bu noktada bireyden aileye geçer. Sen zannedersin ki sivilce benim yanağımda çıktı. O sivilceden bütün vücut hasta olur. O vücuttan bütün aile hasta olur. Ailede durmaz, sülaleye geçer. Sülalede durmaz, o komple topluma geçer. Bir ahlaksızlık, bir edepsizlik ona müsaade edildiğinde topluma geçer edepsizlik. Sen bir ahlaksızlığa, bir edepsizliğe, bir namussuzluğa, bir hırsızlığa, bir rüşvete, bir herhangi bir çıplaklığa, herhangi bir gayri ahlaki bir şeye gözünü yumarsın, sende kalmaz o. O aileye sirayet eder. O aile onun çilesini çeker. O aile o musibetin altında ezilir. O aile o musibetten dolayı üzülür. O çocuk zanneder ki ben sadece kendime yaptım. Hayır, sen aileye de o musibetin içine kattın. Çocuk zanneder ki ben kendim içki içtim. Hayır, sen aileyi de o musibetin içine kattın. Çocuk der ki kız, erkek neyse gayri ahlaki bir davranışın içerisine girer. Aileye ateş düşürür o. Sen bir ailene gelin alırsın, gelin gayri ahlakıdır, aileye ateş düşürür. Sen aileye bir damat alırsın, damat gayri ahlakıdır, aileye ateş düşürür. Aileye ateş düşürür. Sen zannedersin ki o musibetten sadece ben uğraşacağım. Hayır. Senin ailen uğraşır onunla. O orada kalmaz. O aileye düştüğü zaman o sülaleye düşer. Aileye düştü. O ailenin amcası var, dayısı var, teyzesi var, halası var, var. Anneannesi var, babaannesi var, 2 tane dedesi var, var. Bakın o musibet bütün her yere ulaştı. Her yere bulaştı. O yüzden o sen yumuşak da olsan, sen halim selim de olsan seni de şaşkına çevirir o musibet. Bak seni de şaşkına çevirir. Sen de apışır kalırsın. Sen de o hastalığa düçar olursun. Göz yumdun çünkü göz yumunca senin de kalbin kararır. Sen ona normalde gerekli olan nasihati yapmazsan, ona gerekli tepkiyi göstermezsen sen de o hastalığa düçar olursun. Çünkü susmak dilsiz şeytanlıktır. Sen alim de olsan, sen şeyh de olsan, sen derviş de olsan, sen çavuş da olsan, sen zakir de olsan, sen eğer ki
o gayri ahlaki duruma, o düzensizliğe, o fitneye, o musibete, o haksızlığa sen dur demezsen o sana da bulaşır. Bulaşır. Şurada birisi birisine zulmetse ve o zulme sizler sessiz kalsanız buraya zulüm hakim olur. O zulme siz sessiz kalamazsınız. Birisi bir ahlak dışı bir şey yapsa sen ona göz yumsan o burada ahlakmış gibi oturur. Onun cezasını kesmekle mükellefsin. Ona nasihat edersin, nasihatten anlamıyorsa cezasını keser atarsın. Sıyırır atarsın erik sıyırır gibi. Nereye gidiyorsan git dersin, ahlaksızlığını, edepsizliğini buraya sirayet ettirme dersin. Korumak zorundasın. Çünkü sen gelecek olan nesillere temiz bir dergah bırakacaksan, gelecek olan nesillere temiz bir aile bırakacaksan, gelecek olan nesillere temiz bir sülale bırakacaksan, sen kolunu dahi kesmek zorunda kalırsın. Edepsizliğe, hayasızlığa, düzensizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa sen sessiz kalamazsın. Sessiz kalırsan orada düzen, ahlak bozulur. Bu ister bireysel olarak bireyin kendisinde, ister aile olarak, ister böyle küçücük bir topluluk, bir mahalle dersi, isterse bir il dersi. Bu kim olursa olsun orada eğer ki bir adaba, erkana aykırı bir şey var ise, orada bir ahlaka aykırı bir şey var ise muhakkak ki sen onu nasihat edeceksin. Nasihat ederekten tepkini göstereceksin. Nasihatle mesele çözülmüyorsa o zaman cezasını keseceksin. Bunu yapmakla mükellefsin. Anneler, babalar çocuklarını bu noktada iyi yetiştirmeye gayret edecekler. Çocuklarının ahlaki konumlarını muhafaza edecekler. Alacak oldukları gelinleri, alacak oldukları damatları dikkat edecekler. Dikkat etmek zorundalar. Yoksa ailenin içerisine ateş düşecek. Yoksa ailenin içerisine fitne girecek. Yoksa ailenin içerisine musibet girecek. Bu herkes için geçerli. Herkes için geçerli. Ve sakın ha aile bireyleri bana bulaşmayacak diye zannetmesin. Sana da bulaşacak. Senin de kapını çalacak o musibet. Sakın sülale bireyleri bize ulaşmayacak zannetmesin. Senin amca çocuğun olabilir, senin kardeşin olabilir. Sana da bulaşıyor. Senin yeğenin olabilir, sana da bulaşıyor. Sana bulaşmayacak diye bir şey yok. Senin torunun olabilir, sana da bulaşıyor. Sana da bulaşmayacak diye bir kaydı yok. Ve bunda herkes şaşkına döner. Ve topluluklar, bir tarikat düşünün, tarikat dünyaya mütalik. Paralar havada uçuşuyor, milyon dolarlar. Sen oradasın, buna sen de destek oluyorsun, sen de onu tasdik ediyorsun, o musibet seni de bulacak. Bir cemaat düşünün, gayri İslami bir hayatları var. İngilizler kurmuş. Mossad kurmuş, CIA kurmuş. Var, Osmanlı'dan itibaren kurmuşlar burada. Onların devametleri var. Sen orada sessiz kalıyorsun. O musibet sana da bulaşacak. Allah muhafaza eylesin.